Kitapları bir kenara bırakıp bugün bir filmden bahsedeceğim. Ama edebiyattan hiç uzaklaşmayacağız. Çünkü bu film aslında konuştuğumuz onca kitabın sorduğu soruyu farklı bir yerden soruyor. Sizden küçük bir hayal kurmanızı isteyerek başlayacağım. Bir gece sevdiğiniz iki insanı, karınızı ve kızınızı bir trafik kazasında kaybettiğinizi düşünün. Ve o haberi aldığınızda hiçbir şey hissetmediğinizi. Ne bir çığlık, ne bir gözyaşı, ne de bir sarsılma. Sadece hayatın kaldığı yerden devam ettiğini fark ediyorsunuz. İşte Zeki Demirkubuz'un Bulantı filmi bu görüntüyle başlıyor. Ve bence bu görüntü filmin ilk dakikasından itibaren izleyiciyi rahatsız ediyor. Bu videoyu yapmamın bir sebebi var. Bu kanalda kitaplar üzerinden felsefe ve psikoloji konuşuyorum. Ama bu kez bunu bir film üzerinden konuşacağım. Bulantı bana öyle geldi ki bu sadece bir Zeki Demirkubuz filmi değil. Sanki Sartre, Nietzsche, Camus ve Dostoyevski'yi aynı masaya oturtup onlara "peki siz ne derdiniz?" diye sormuş gibi bir senaryoya sahip. Ben de bu videoda filmi bir kitap gibi, yani bir düşünce metni gibi okumaya çalışacağım. Hikayesinden çok bize sorduğu soruları konuşacağız. Filmin merkezinde Ahmet var. Ahmet üniversitede edebiyat dersleri veren, kitap okuyan, entelektüel bir çevrenin içinde duran bir adam. Ama burada dikkatimi çeken şey şu: Ahmet'in bu kadar okumuş olması onu daha duyarlı ya da daha vicdanlı bir insan yapmıyor. Tam tersine bilgiyle vicdanın aynı şey olmadığını en çıplak haliyle Ahmet üzerinden görüyoruz. Adam okuyor, düşünüyor, konuşuyor ama hayatla gerçek anlamda bir bağ kurmuyor. İnsanlara önemsediğini söylemek zor. Kadınlarla ilişkileri çoğunlukla bedensel bir yerde kalıyor. Günlük sorumluluklarını başkalarına devrediyor ve etrafındaki her şeye karşı tuhaf bir kayıtsızlık taşıyor. Sonra o gece geliyor. Ahmet sevgilisinin yanındayken karısı ve küçük kızı bir trafik kazasında hayatını kaybediyor. Normalde böyle bir haberin bir insanı yerle bir etmesini beklersiniz. Ama Ahmet'te beklediğimiz o yası, o çöküşü göremiyoruz. Filmin ilk rahatsız edici anı burada başlıyor. Çünkü Ahmet'in acı çekmemesi onu güçlü göstermiyor. Aksine daha ürkütücü hale getiriyor. Biz insanlar genellikle acılarıyla ölçmeye alışırız. Ağlıyorsa üzülmüştür. Susuyorsa yasını içine gömmüştür diye düşünürüz. Peki ya gerçekten hiçbir şey hissetmiyorsa? Film bize ilk başta bunu düşündürüyor ve burada Jean-Paul Sartre'nin gölgesi beliriyor. Şimdi önemli bir ayrıntıyı netleştirmek istiyorum. Çünkü filmin adı yıllarca bir yanlış anlaşılmaya sebep olmuş. Bulantı, Jean-Paul Sartre'nin aynı adı taşıyan romanın uyarlaması değil. Bunu araştırırken Zeki Demirkubuz'un kendi açıklamasına da denk geldim. Yönetmen yıllar önce gerçekten Sartre'nin romanını çekmeyi düşünmüş. Bilgisayarında Bulantı adında bir dosya bile açmış. Ama zamanla bu fikirden vazgeçip bambaşka bir hikayeye yönelmiş. Sadece o isme öyle alışmış ki başka bir isim bulamayınca filmde de aynı adı kullanmaya karar vermiş. Yani hikayeler birebir aynı değil ama bence aralarında yine de görünmez bir akrabalık bağı var. Jean-Paul Sartre'nin romanındaki Antoine Lecoin'in dünyanın sıradan nesnelerinin, hatta varoluşun kendisinin bir anda anlamsızlaştığını fark eder. Her şey aynı duruyordur ama ona bakışı değişmiştir. Ve bu değişim fiziksel bir tiksinti gibi hissedilir. Zeki Demirkubuz'un Ahmet'inde de buna benzer bir kopukluk var. Ama önemli bir farkla. Lecoin'in varoluşun kendisiyle boğuşuyor. Ama Ahmet daha çok insanlarla ve ahlaki sorumlulukla olan bağını kaybetmiş bir adam. Yani burada bulantı sadece var olmak ne kadar saçma sorusundan ibaret değil. Filmin sorusu bence şu: başkasının acısını önemsemiyorsam ben hala insan sayılır mıyım? Bunu düşününce ister istemez varoluşçuluğun temel meselesine geliyoruz. İnsan hazır bir kimlikle doğmuyor. Kendini seçimleriyle inşa ediyor. Ama bu özgürlük aynı zamanda ağır bir yük getiriyor. Çünkü seçtiğiniz her şeyin sorumluluğu da size ait oluyor. Ahmet ise tam olarak bu sorumluluktan kaçıyor gibi görünüyor. Karısı var, çocuğu var, sevgilileri, işi, arkadaşları var ama bunların hiçbiriyle gerçekten temas etmiyor. Bir anlamda hayatın içinde duruyor ama hayata hiç katılmıyor. Ve burada ilginç bir çelişki ortaya çıkıyor. Ahmet özgür olduğunu sanıyor olabilir ama aslında özgürlüğünü hiç kullanmıyor. Çünkü özgürlük yalnızca istediğini yapmak değil, yaptığınızın sorumluluğunu da taşımaktır. Ahmet bu ikinci kısmı sürekli erteliyor ve zamanla o boşluk büyüdükçe hayatındaki her şey anlamını yitirmeye başlıyor. Buradan da Nietzsche'ye doğru bir köprü kurmak istiyorum. Çünkü bulantıyı sadece varoluşçuluk üzerinden okumak bence eksik kalır. Filmde çok güçlü bir nihilizm damarı da var. Nihilizm en yalın haliyle değerlerin ve anlamların bir bir boşalmasıdır. Zaten hiçbir şeyin gerçek bir anlamı yok. Nasıl yaşarsam yaşayayım fark etmez düşüncesi bir insanın zihnine yerleştiğinde ahlak dediğim şey de yavaş yavaş aşınmaya başlıyor. Ahmet'in davranışlarında bunu net görüyoruz. Ama burada Nietzsche'yi yanlış anlamamak lazım. Onun felsefesi hiçbir şeyin anlamı yok. Öyleyse istediğini yap gibi kolaycı bir nihilizm değil. Nietzsche aslında nihilizmi bir tehlike olarak görüyor ve soruyor: eski değerler çöktüyse insan şimdi ne yapacak? Kendi
kendine yeni bir anlam kurabilecek mi? Bence Ahmet Nietzsche'nin bu sorusuna verilebilecek en karanlık cevaplardan birine dönüşmüş durumda. Yeni bir anlam inşa etmek yerine bütün anlamları reddetmiş ve bu onu özgürleştirmek yerine boşluğa itmiş. Kamuya da kısa bir uğramamız lazım. Çünkü Ahmet'in bazı halleri bana yabancıdaki Mozart'ı hatırlattı. Mozart de annesinin ölümünde toplumun beklediği türden bias göstermiyordu. Elbette iki karakter birbiri aynı değil ama ikisinde de duygusal tepkiler konusunda garip bir mesafe var. Camus için hayatın absürt olması onun değersiz olduğu anlamına gelmiyor. İnsan anlam arıyor. Dünya ise ona kesin bir cevap vermiyor ve bu çatışma absürdü doğuruyor. Camus'un önerdiği şey teslim olmak değil. Bu anlamsızlığa rağmen yaşamayı sürdürmek. Volantı bu noktada Camus'dan ayrılıyor. Çünkü Ahmet uzun süre hiçbir anlam aramıyor bile. Sanki arayışı çoktan bırakmış. Yemek, içmek, çalışmak, uyumak ve yeniden başa dönmek. Yaşam tarzı olarak bir hayvandan farkı yok. Bu yüzden Ahmet'in hayatı bir anlam arayışından çok bir anlamdan kaçış gibi görünüyor. Dostoyevski'nin izini sürmeden Zeki Demirkubuz'dan bahsetmek zaten mümkün değil. Kanalın sadık takipçileri bilir ki bunu daha önce yeraltı üzerinden de konuşmuştuk. Dostoyevski'nin karakterleri hiçbir zaman sade bir iyi insan ya da kötü insan değildir. Aynı bünyede hem sevgi hem nefret hem inanç hem de inkar bir arada bulunabilir. Zeki Demirkubuz'un insanları da böyle. Ahmet'i sadece kötü adam diye etiketleyip geçmek çok kolay olurdu. Ama bence film bunu yapmamızı hiç istemiyor. Çünkü asıl soru Ahmet neden kötü değil? Asıl soru bir insan kendisinin ve başkasının acısına karşı nasıl bu kadar duyarsızlaşabilir? Ve bu duyarsızlık geri döndürülebilir mi? Ben Ahmet'in en büyük yıkımının karısını ve kızını kaybetmesi olmadığını düşünüyorum. Bu tabii ki korkunç bir kayıp ama asıl yıkımı bu kayıp içinde bir şeyleri harekete geçirene kadar çok uzun zaman geçirmiş olması. Daha vücudu bile tepki veriyor ama Ahmet'in zihni bir türlü o tepkiyi vermiyor. İnsan bazen bir şeyin kıymetini ancak onu kaybettikten sonra anlar. Ahmet'in hayatında da böyle oluyor. Karısının değerini bilmiyordu. Kızıyla kurduğu bağın değerini bilmiyordu. Hayatın kendisini bile pek önemsemiyordu. Ama ölüm ortaya çıktığında bu ilişkiler geri dönülmez hale geliyor ve işte burada pişmanlık devreye giriyor. Bu noktada yönetmenin filme ilgili söylediği bir şeyi paylaşmak istiyorum. Zeki Demirkubuz bir röportajında kendisi inançsız bir gelenekten geldiğini söylese de filmi çekerken içinde tuhaf bir dindarlık duygusu hissettiğini anlatıyor ve ekliyor. Ona göre gerçek anlamda pişmanlık duyabilen insanlar dindarlığa en çok yaklaşan insanlar. Bunu okuduğumda durdum biraz. Çünkü pişmanlık aslında insanın hala tamamen ölmediğini bir kanıtı gibi. Bir insan yaptığı bir şeyden pişman oluyorsa yaptığıyla kendisi arasında bir mesafe açılmış demektir. Bunu yaptım ama yapmamalıydım cümlesi bütün yapmış olduklarından pişmanım. Keşke yapmasaydım. Bir daha yapmayacağım demesi küçük gibi görünse de aslında büyük bir vicdan hareketidir. Çünkü bu cümle aynı zamanda doğru diye bir şey var demektir. Film ilerledikçe özellikle çocuklarla ilgili sahnelerde Ahmet'in bastırdığı bu masumiyet duygusunun yeniden yüzeye çıkmaya başladığını görüyoruz. Burada filozof Levinas'ın öteki kavramına da kısaca değinmek istiyorum. Çünkü bence Ahmet'in problemini çok iyi açıklıyor. Emmanuel Levinas'a göre karşımızdaki insanın yüzüyle karşılaşmak bizi bir sorumluluğa çağırır. O yüz bize sessizce beni önemse der. Ahmet uzun süre bu çağrıyı duymuyor. İnsanlar onun için çoğunlukla kendi ihtiyaçlarının bir aracı. Kadınlar arzusunun nesnesi. Çalışanlar işini yapan figürler. Çocuklar bile hayatının merkezinde olmalarına rağmen onun gerçekten gördüğü varlıklar değil. Ama bir çocuğun dünyasıyla karşılaştığında bir şey kıpırdıyor. Belki de ilk kez başka bir insana kendi çıkarından bağımsız bakıyor. Ve bence çocuk Ahmet'in kaybettiği şeyi yani insan olmanın henüz kirlenmemiş halini temsil ediyor. Peki filmin adındaki o bulantı tam olarak neyi anlatıyor? Tek bir cevabı yok. Bir yandan hayata duyulan varoluşsal bir tiksinti bu. Jean-Paul Sartre'nin anlamıyla varoluşun çıplaklığıyla karşılaşmak. Bir yandan Ahmet'in kendi hayatından duyduğu rahatsızlık. Bir yandan da insanın kendi yaptıklarıyla yüzleşmeye başladığında hissettiği o iç bulantısı, sıkışmışlık hissi. Yani Ahmet'in bulantısı yalnızca dünyaya değil, bir noktadan sonra kendisine yöneliyor. İnsan dünyadan nefret ederken kendini hala haklı görebilir. Ama kendinden rahatsız olmaya başladığında artık kaçacak bir yer kalmıyor. Ahmet'in gerçekten bir nihilist olup olmadığını ise ben tam olarak çözemedim. Filmde bunu bize net bir şekilde söylemiyor. Ahmet neden böyle biri oldu? Çocukluğunda ne yaşadı? Neden sevmeyi öğrenemedi? Bunların kolay cevapları yok. Çünkü Zeki Demirkubuz bize hazır bir psikolojik açıklama sunmuyor. Bence bunu bilinçli yapıyor. Çünkü insanı tamamen açıklayabileceğimiz fikrine de biraz mesafeli duruyor bana kalırsa. İnsan biraz gizemli, biraz çelişkili, bazen kendi davranışının nedenini kendisi bile bilmiyor. Dostoyevski'nin insan anlayışında da böyle bir şey var. İnsan her zaman mantıklı
davranmaz. Bazen kendine zarar vereceğini bile bile yanlış olanı seçer. Kendi hayatınızı düşünün. Bunu bazen bizler de yaparız. Filmi izlerken şunu düşündüm. Bilgi ile bilgelik aynı şey değil. Ahmet entelektüel bir adam. Kitap okuyor, üniversitede ders veriyor. Ama bütün bu bilgi onun hayatını hiç dönüştürmemiş. Bir kitap kanalı yürüten biri olarak bunu özellikle çarpıcı buldum. Çünkü kitap okumak insanı otomatik olarak iyi bir insan yapmıyor. Dostoyevski okumak da, Nietzsche okumak da, Sartre okumak da insanı iyi biri yapmıyor. İnsan bunların hepsini okuyup yine son derece bencil kalabilir. Bilmek başka bir şey, içselleştirmek başka bir şey. Bir kitabın ne söylediğini bilmek başka, o kitabın söylediklerinin hayatınızı gerçekten değiştirmesine izin vermek bambaşka bir şey. Ahmet'in çelişkili tarafı biraz da burada. Bilgi var ama dönüşüm yok. Ve film bize dolaylı yoldan şunu soruyor gibi. Biz kitapları neden okuyoruz? Bilgili görünmek için mi? Yoksa gerçekten değişmek için mi? Zeki Demirkubuz'un sinemasını takip edenler bilir. Yazıktaki Musa ile Bulantı'daki Ahmet aslında birbirinden çok farklı karakterler ama ikisi arasında önemli bir ortaklık var. Hayata karşı mesafe. Bu arada Yazgı'nın incelemesi kanalda mevcut. Musa'da bu mesafe daha çok kader ve kayıtsızlık üzerinden karşımıza çıkarken Ahmet'te ahlak ve vicdan üzerinden görünüyor. Musa sanki hiçbir şey benim elimde değil noktasına yaklaşırken Ahmet hiçbir şey benim için önemli değil noktasında duruyor. Yer altındaki isimsiz adamla da bir akrabalık var bence. Ama orada karakter kendi zihninin içinde acı çekerek boğuluyordu. Burada Ahmet uzun süre acı çekmeden hayatına devam edebiliyor. Ve Zeki Demirkubuz'un bu filmde yaptığı şey acı çekmeyen bir insanın nasıl ürkütücü bir hale gelebileceğini göstermek. Çünkü acı bazen kötü bir şey değildir. Bazen hala bir şeyleri önemsediğinizin kanıtıdır. Bence Bulantı umutsuz bir film değil ama klasik anlamda umutlu bir film de değil. Bize her şey düzelecek demiyor. Ahmet'i bir anda iyi bir insana dönüştürmüyor. Geçmişini silmiyor. Ölenleri geri getirmiyor. Sadece küçük bir ihtimal bırakıyor elimize. İnsan değişebilir mi? Ama bunun için önce kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Ve kendisiyle yüzleşmek hiç kolay değil. Çünkü insanı kendi gözünde iyi biri yapan bütün bahaneler bir elinden alınıyor. Zeki Demirkubuz'un insana bakışında beni en çok etkileyen şey onu kolay kolay affetmiyor ama kolay kolay da mahkum etmiyor oluşu. Sadece anlamaya çalışıyor. Bir insanı anlamak, onu haklı çıkarmak değildir. Ahmet'in yaptıklarını savunmuyoruz ama onu sadece kötü adam diye etiketlediğimiz an filmi de kapatmış oluyoruz aslında. Bence yönetmen bizi daha zor bir yere sürüklüyor. Sen olsaydın ne yapardın? Ve bu soru rahatsız edici. Çünkü çoğumuz kendimizi Ahmet'ten çok uzak görüyoruz. Ben sevdiklerimi önemserim. Ben vicdanlıyım diyoruz. Ama insanın kendinden bu kadar emin olması da bazen tehlikeli. Çünkü hepimizin belli koşullarda değişebileceği bir tarafı var. Hepimize biraz bencillik, biraz korkaklık, biraz duyarsızlık saklı. Filmi bitirdiğimde tek bir düşünce kaldı bende. İnsanı insan yapan şey sadece aklı değil. Bilgisi, başarısı, toplumdaki konumu. Hatta özgürlüğü bile tek başına yetmiyor. Belki de insanı insan yapan temel şeylerden biri başkasının acısını hissedebilme kapasitesi. Çünkü başkasını gerçekten gördüğümüzde kendi dünyamızdan çıkıp bir başkasına yöneliyoruz. Ve bence ahlak burada başlıyor. Ahmet uzun süre bunu yapamıyor. Kendi dünyasının içine kapanıyor. Ama sonra küçük bir çatlak oluşuyor. Vicdan kendini göstermeye başlıyor. Ve film o anda sadece karanlık bir nihilizm hikayesi olmaktan çıkıyor. Çünkü pişmanlık varsa hala bir değer vardır. Değer varsa hala bir anlam arayışı vardır. Ve anlam arayışı varsa insan tamamen kaybolmuş değildir. Bulantıyı bu yüzden ben sadece hayattan tiksinen bir adamın hikayesi olarak görmüyorum. Bana kalırsa bu hayata karşı bütün bağlarını koparmış bir insanın sonunda kendi vicdanıyla yeniden karşılaşmanın hikayesi. Jean-Paul Sartre'nin varoluşsal bulantısı, Nietzsche'nin nihilizm meselesi, Camus'un absürt dünyası, Dostoyevski'nin suç ve vicdan sorgusu, Levinas'ın öteki karşısındaki sorumluluğu hepsi Zeki Demirkubuz'un bu tek karakterin içinde birleşiyor. Ve bütün bunlar bir araya gelince karşımıza sadece Ahmet çıkmıyor. Bir soru çıkıyor. İnsan anlamı kaybettiği için mi kötüleşir yoksa kötüleştiği için mi anlamını kaybeder? Bunun kesin bir cevabı yok. Zaten Demirkubuz'un filmlerinin bana en çok hitap eden yanı da bu. Bize cevap vermek yerine ortaya bir soru bırakıp bizi düşündürmesi. Belki de insanın yeniden başlaması için büyük laflara ihtiyacı yok. Bir kitap okumaktan da geçmiyor bu. Bir felsefe öğrenmekten de. Bazen sadece bir insanın yüzüne gerçekten bakmaktan geçiyor. Bir çocuğun gözlerine bakmak. Başkasının acısını kendi acınmış gibi hissetmek. Yaptığın bir şeyden utanmak ve kendine ilk kez
kez dürüst bir şekilde ben yanlış yaptım diyebilmek. Filmin bütün o karanlığının altında sakladığı umut da burada. Bu filmi izlediyseniz sizi de dinlemek isterim. Film hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın, konuşalım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Kanalda birçok film ve kitap incelemesi mevcut. Daha çok okuduğum kitapları inceliyorum. Ama bazı bu gibi felsefesi olan filmleri izlemeyi de incelemeyi de seviyorum. Açıklama kısmından incelediğim diğer filmlere bakabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, edebiyatta kalın.